Yemek adasına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine çok lezzetli bir yemek tarifiyle geldim. Diyarbakır mutfağından dolma dağınının yapımını göreceğiz. YouTube'da böyle bir tarif yok. İlk defa burada göreceğiniz çok lezzetli, nefis bir yemek. Buyurun yapımını görelim. Öncelikle bir çay fincanı sumağı 2 su bardağı su ile kaynatmaya başlıyorum. Yarım litre suyun içine 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. 2 adet de patlıcan kullanacağım. Patlıcanları gösterdiğim şekilde ne çok büyük ne de çok küçük, kabak doğrar gibi kabak kavurması yaparken o şekilde doğradığımız gibi doğrayalım. Bu şekilde tuzlu suyun içinde 20 dakika kadar bekletmemiz gerekecek ki acı suyunu bırakması için. Siz malzeme miktarını kişi sayısına göre arttırabilirsiniz veya da eksiltebilirsiniz. Ben 3 kişilik yapıyorum. Bir baş kuru soğan, 3 diş de sarımsağı küçük bir el rondosundan geçireceğim veyahut da küçük küçük doğrayabilirsiniz. Evet, sumağımız da hazırdır artık. Tenceremize yeteri miktarda zeytinyağı ekledim. 3-4 yemek kaşığı. Hazırlamış olduğum kuru soğanı ve sarımsağı kavurmaya başladım. 1 adet kapya biber, 2-3 tane de sivri biberi küçük el rondosundan geçirdim. Soğanlar pembeleşince hazırlamış olduğum biberleri de ekleyip güzelce kavuracağım. Evet, 1 adet kapya biber, 2-3 tane de manken biber kullandım. İstediğiniz yeşil biberden kullanabilirsiniz. İyice kavuralım. Bu yemeği etle de yapabilirsiniz, etsiz de yapabilirsiniz. Ben 150 gram yağsız dana kıyma kullandım. Ama kıyma kullanmasanız da olur. Güzelce kıymamızı da kavuralım. Yağı biraz az geldi. Bir miktar daha zeytinyağı ekledim ve kavurmaya devam ediyorum. Bu arada patlıcanlar da kara suyunu bıraktı, acısını bıraktı. Tekrar suyunu süzeceğim ve musluğun altında şöyle bir sudan geçireceğim. Evet, kıymamız çok güzel kavruldu. Sebzelerle beraber bir yemek kaşığı karışık salça ekledim. Domates biber salçası karışık. Onu ekledim. Beraber salça kavrulana kadar kavuracağım. Salçamızı da güzelce kavuralım ki salça kokusu gelmesin. Şimdi patlıcanlarımızı ekleyelim. 2 adet patlıcan kullandım. Tuzlu suda beklettim. Çok fazla kavurmaya gerek yok burada patlıcanları. Şimdi hazırlamış olduğumuz sumaklı suyu üzerine dökelim. Ayrıyetten 5 su bardağı kadar da soğuk su ekliyorum. Sıcak soğuk fark etmez. 5 su bardağı da 200 milimlik su ekledim. Yaklaşık 1 litre kadar su ekliyoruz. Şimdi kapağını kapatacağım ve
Patlıcanlar biraz yumuşayana kadar kaynatacağım. Üç yemek kaşığı pirinci bir süzgece alıp güzelce yıkayalım. Bir yemek kaşığı da reyhan kullanacağım. Bakıyorum patlıcanlar yumuşamaya başlamış. Pirincini ekleyebiliriz. Pirincini çok fazla kullanmamamız gerekiyor. Bu ölçü tam yeterlidir. Reyhanı da ekledim. Kuru reyhan. Eğer sumak yoksa evinizde limon tuzu veya limon da kullanabilirsiniz. Ama sumak gerçekten çok şifalı. Özellikle de bu salgın hastalığa karşı gerçekten mikropları öldüren nefis bir şifalı bitki diyebilirim. Bu yemek de Diyarbakır Çermik ilçesine ait yöresel bir tariftir. Çok lezzetlidir. Gerçekten lezzeti garantili bir tariftir. Zaten çok az malzemeli. Yapımı da çok pratik bir yaz yemeğidir. Bakınız 3 yemek kaşığı yeterli geldi pirinç. Şimdi 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. 1 tatlı kaşığı da pul biber ekledim. Şöyle bir karıştırıyorum. Karabiberini son aşamada ekleyeceğim 1 çay kaşığı. Karabiberini de ekledim. 1-2 taşım daha kaynatacağım. Görüyorsunuz kıvamı tam yerinde oldu. Dediğim gibi pirincini çok fazla abartmayalım. 3 yemek kaşığı yeterli. Bir tutamda maydanozu yıkadım. İnce ince kıydım. Artık ocağın altını kapatmadan önce bir tutamda maydanoz ekliyorum. Çocuklarınız için de çok şifalı bir yemek tarifidir diyebilirim. Bağışıklık sistemini güçlendiren ama oldukça da lezzetli, gerçekten parmaklarınızı yedirten nefis bir tariftir. Mutlaka deneyin ve yorumlarınızı bekliyorum. Dediğim gibi eğer sumak bulamazsanız limon da kullanabilirsiniz ama bu yemeğin özelliği sumakla yapılmasıdır ve reyhan mutlaka olmazsa olmazıdır. Kıyma kullanmasanız da olur. Etli veya etsiz fark etmez. Yanında turşu, ekmek, o şekilde sunum yapabilirsiniz. Genellikle günlerde misafirlere de yapılan bir ikramlıktır. Başka ikramlıkların yanında bu yemek de yapılır. Yapıp deneyecek olanlara kolay gelsin, afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız bu nefis yemeklerden haberdar olursunuz. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.